Merhaba canlarım, Fal Kader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Buradaysanız eminim ki evrenin size ulaştırmak istediği bir mesaj vardır. Aramıza ilk kez katılan herkese de kocaman bir hoş geldiniz diyorum. Umarım kanalımızın samimi enerjisini hisseder ve siz de bu güzel ailemizin bir parçası olursunuz. Benimle uzun zamandır bu yolculukta olan kıymetli takipçilerime İyi ki varsınız diyorum. Desteğiniz ve güzel enerjiniz sayesinde her gün daha da güzelleşiyoruz. Şimdi zihnimizi günlük koşuşturmalardan biraz olsun uzaklaştırın. Niyetinizi alın ve enerjinizi açın. Bakalım bugün fincan ve evren sizin için hangi mesajları getirmiş? Fincanımıza birlikte başlayalım diyorum. Canlarım. Evet, buradan başlamak istiyorum. Şimdi burada uzun kuyruklu zayıf bir kadın figürü görüyorum ben. Bakın şurada uzun kuyruklu bir elbisesi var ve zayıf bir kadın bu. Dikkat çeken ve hayatında önemli bir yere sahip olabilecek birini temsil ediyor bu bana. Hemen yanında iri cüsseli bir figür daha var. Bu kişi güçlü karakterli, otoriter ya da etkisi büyük biri. Bu figürün yan yana çıkması, bu iki figürün aralarında önemli bir konuşma, işbirliği ya da birbirlerinin hayatına etkileyecek bir gelişmeye işaret ediyor. Yanlarında uzanan bir yol var. Bu yol arkadaşlar, şöyle de göstereyim size. Bakın şurada. Bu yol sanki açık, yani bir seyahati, önemli bir görüşmeyi ya da yeni bir başlangıcı simgeliyor. Bu yolun hemen yanında telde tünemiş bir baykuş görüyorum canlarım. Baykuş falda sezgiyi, bilgeliği ve gizli kalan gerçekleri ortaya çıkmasını temsil eder. Tele tünemiş olması ise yakında gelecek bir haber, telefon görüşmesi ya da mesajla bazı konuların netleşeceğini işaret ediyor canlarım. Bakın hemen şurada. Görüyorsunuz. Şurada bakın, gördünüz mü? Şimdi buna genel enerji olarak bu güçlü iki kişinin etkili olduğu bir süreç, ardından gelecek önemli bir haber ve bu haberin açacağı yeni bir yol görünüyor canlarım. Sezgilerinize güvenmeniz, doğru karar vermeniz daha kolay olacak gibi duruyor burada. Şimdi şu anda öyle gibi hissettim sanki. Şimdi bakın şurada bir ayı kafası görüyor musunuz? Şurada. Beyaz yere odaklanırsanız göreceksiniz. Şimdi burada çok net bir ayı kafası bu. Önemli bir şey. Çünkü bu ayının doğrudan fincanın içine bakıyor olması dikkatimi çekiyor. Ayı güç, otorite, koruma ve sabrı temsil eder. Ancak aynı zamanda inatçı ya da baskın karakterli bir kişiyi de gösteriyor. Şimdi bu enerji şu an doğrudan sizin hayatınızı etkileyeceğini seziyorum. Sizi uzaktan izleyen, attığınız adımları takip eden ya da sizinle ilgili karar vermeye çalışan güçlü bir kişi bu. Bu kişi aileden biri, iş hayatından biri ya da otorite konumunda biri olarak gözüküyor. Olumlu baktığımda buna sizi koruyan güçlü bir enerjinin varlığına işaret ediyor. Yaşadığınız bir konuda sabırlı kalırsanız sonunda kazanan taraf siz olacaksınız. Ayının bakışları bana gücünü küçümsememe mesajını da verdi. Önünüzdeki dönemde sağlam durmanız gereken bir süreç görünüyor canlarım ve bunu başarabilecek bir güce sahipsin sen. Şimdi oldu.
Şimdi burada bir yol, bakın şurada bir yol ve burada iki kişi, şöyle göstereyim size. Bakın şurada iki kişi birbirine kol kola, sanki birbirlerine sarmaş dolaş destek olarak yürüyorlar. Bu görüntü birlikteliği, uyumu ve aynı hedefe doğru birlikte ilerlemeyi simgeliyor. Eğer hayatınızda biri varsa ilişkinizde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekar olanlar ise yollarının kesişeceği bir güven verecek bir tanışma enerjisi olabilir burada. Bunun yanı sıra iki kişinin tam üzerinde parlayan bir güneş var arkadaşlar. Bakın hemen şurada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Güneş mutluluğun, bereketin, aydınlanmanın ve güzel haberlerin en güçlü sembollerinden bir tanesi. Üzerinizdeki karamsarlığın dağılacağı, ilişkilerinizle veya da hayatınızdaki önemli bir konuyla ilgili yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yani bu güzelliklerin zamanla ve adım adım ilerleyeceğini gösteriyor. Sabırlı kaldığınız takdirde sonunda size aydınlık ve huzurlu bir süreç bekliyor. Genel enerji oldukça pozitif. Hem gönül hem de yaşam yolunda şansın sizden yana olduğunu söyleyebilirim canlarım. Şimdi burada yine bakın, bunu da nasıl göstereyim size bilemedim. Şurada canlarım, bakın bir yol, yine bu iki kişinin hemen yanında ve burada bir kuş. Kuş resmen fincanın uç kısmına doğru uçuyor. Bu aydınlık bir yol. Engellerin yavaş yavaş kalkacağını ve hedeflerinizde daha rahat ilerleyeceğinizi işaret ediyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir konu varsa artık o konuda önünüz açılmaya başlamış. Bu yolun üzerindeki kanatlı kuşumuz, uçan, fincanın ağız kısmına doğru uçan kuşumuz da müjdeli haber, özgürlük, kısmet ve sevindirici gelişmeleri simgeliyor. Kanatlarını açık şekilde uçuyor olması bu haberlerin güçlü bir enerjiyle size doğru geldiğini ve hayatınızda hareketlilik oluşturacağını gösteriyor. Şimdi alt kısmına doğru, alt kısmından üst kısma doğru gelişmenin kök salacağını, uçtuğu için geçici değil kalıcı bir etki bırakacağını anlatıyor. Özellikle beklediğiniz bir haber, iş, eğitim, aşk ya da aileyle ilgili konularda olumlu bir sonuç alma ihtimaliniz çok yüksek görünüyor burada. Şimdi canlarım, bakın burada bir yengeç. Onu da size nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Bakın burada bir yengeç var. Yengeç duygusallığı, aileyi, yuva enerjisini ve sezgileri temsil eder. Bazen de geçmişten gelen bir konunun yeniden gündeme gelmesine ya da duyguların kolay kolay belli etmeyen bir kişiye işaret eder. Eğer yengeç burcu olan biri hayatınızdaysa bu yorum doğrudan o kişiyi de gösteriyor. Yengecin hemen yanında çok belirgin bir 3 rakamı ve bu sayı falda genellikle 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay gibi bir zaman dilimini ifade eder. Aynı zamanda 3 vakit içinde yaşanacak önemli bir gelişmenin habercisi olarak da yorumlayabilirim. Bu da küçük ama tertemiz bir kalp. Yani yengeçin hemen yanında, bakın şurada bir kalp ve bir 3 rakamı görüyorsanız, bakın gördünüz mü? Hemen üstünde de bir kalp var. Şimdi tertemiz bir kalp görüyorum burada. Saf ve karşılıklı duyguları, güzel bir niyeti ya da yeni filizlenecek bir sevgi simgeliyor. Küçük olması da duygunun henüz yeni oluştuğunu veya zamanla büyüyeceğini gösteriyor. Bir araya getirerek baktığımda bana şunu söylüyor. Duygusal hayatınızla ilgili güzel bir gelişme 3 vakit içinde gündeme gelebilir. Geçmişten biriyle bir konuşma, yani bir tanışma ya da kalbinizi mutlu edecek bir haber alma ihtimali oldukça güçlü görünüyor burada. Genel enerji, sevgi, samimiyet ve güzel
güzel başlangıçlar üzerine yoğunlaşmış canlarım. Şimdi burada çok ilginç bir enerji daha görüyorum ben. Hemen şurada. Bu çok silik ama şöyle baktığınızda bakın şurada kanatları var ama silik. Yani yengecin hemen yanında üst kısmında bu. Neredeyse şeffaf gibi duran kanatlı bir süliyet bu. Elleri ayakları belli ama görüntüsü net değil. Yani ayakları falan var. Yürüyor sanki ama görüntü net değil. Bu tarz kanatlı figürler genellikle manevi korumayı, sezgilerin güçlenmesini ya da görünmeyen ama hissedilen bir desteği simgeler. Bu enerji size yalnız değilsin mesajını veriyor. Bu sülliyetin bir kalabalığın üzerinde durması, yani çevrenizde çok fazla insan enerjisi olduğunu söylüyor. Fincanda gördüğüm gözler ve konuşan ağızlar dedikoduyu, sizi merak eden kişileri, hakkınızda konuşulan konuları ya da üzerinizdeki dikkatleri temsil ediyor. Her konuşulan şey kötü anlama gelmez. Ama çevrenizde sizi izleyen ve yaptıklarınızı takip eden insanlar olduğunu görünüyor. Kanatlı figürün bu kalabalığın üzerinde olması ise tüm bu karmaşanın, şurada o, sizin görmeniz biraz zor. Tüm bu karmaşanın içinde sizi koruyan bir enerji bu. Bunu işaret ediyor. Başkalarının sözleri veya yorumları yolunuzu şaşırtmasın. Sezgilerinize güvenin. Sadece doğru olanı görebilecek ve bu süreci en az zararla atlatabileceğiniz genel enerji, kalabalık içinde bile korunma, fark edilme ve sonunda gerçeklerin ortaya çıkması yönünde görünüyor. Şimdi burada fincanımızın tam ortasında bakın, bir tarafımız, şöyle göstereceğim size. Şimdi burada bir tarafımız çok aydınlık, bir tarafımızsa yine kalabalık, ikiye bölünmüş gibi sanki fincan. Sanki ortadan ikiye bölünmüş. Bir tarafta yoğun kalabalık enerjisi var. İnsanlar, konuşmalar, hareketlilik ve sosyal çevre öne çıkıyor. Diğer tarafta ise oldukça aydınlık, temiz ve ferah bir görüntü. Bana bu iki dönemin ya da iki farklı enerjinin arasında olduğunuzu söylüyor. Bir tarafta sizi yoran kalabalıklar ve dış sesler var. Diğer tarafta ise huzur, netlik ve yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Aydınlık tarafta beyaz bir dağ görüyorum sanki arkadaşlar, şurada görüyorsunuz siz de. Beyaz diyorum çünkü telveli değil, yani şeffaf gibi. Hedefleri aşılması gereken engelleri ve büyük başarıları temsil ediyor. Ancak bu dağın koyu değil, beyaz veya aydınlık çıkması çok olumlu bir işaret. Bu gözünüzde büyüttüğünüz bir meselenin aslında düşündüğünüz kadar zor olmayacağını ve sabırla ilerlediğinizde zirveye ulaşacağınızı gösteriyor. Fincanın ikiye ayrılması aynı zamanda önemli bir karar sürecini de simgeliyor olabilir. Bu seçim, bir seçim yapmanız gerekiyor olabilir. Kalabalığın ve başkalarının sesine göre değil, size huzur veren yöne ilerlediğinizde önünüz çok daha açık görünüyor. Gelen enerji sıkışık bir dönemin ardından feraha ve başarıya geçişi gösteriyor canlarım. Fincanımız bu kadar. Şimdi tabağımıza geçiyorum. Evet, şimdi canlarım, öncelikle böyle geliyorum. Şimdi burada bakın, şurada bir fare kafası ve vücudu da sanki bir solucana benziyor. Ve bu
dikkat çeken bir figür aslında. İlk dikkatimi çeken bu oldu. Başı fareyi andırıyor. Gövdesi ise solucan gibi, yani ince uzun görünüyor. Küçük gibi görünen ama zamanla büyüme potansiyeli taşıyan bir konuyu anlatıyor bana. Bazen kıskançlık, dedikodu, küçük hesaplar yapan bir kişi ya da enerjinizi yavaş yavaş tüketen durumları temsil ediyor. Solucan benzeri gövde ise uzayan bir meseleyi sabır gerektiren bir sürece veya içinize kemiren bir konuya işaret ediyor. Bu figürün mesajı çevrenizde önemsiz gibi görünen bir kişi ya da olayın gereğinden fazla enerjisini almasına izin vermeniz. Çünkü sizin gereğinden fazla enerjinizi almasına izin veriyorsunuz. Vermeyin. Küçük sorunlar zamanda fark edilirse büyümeden çözülebilir canlarım. Ayrıca maddi konularda da küçük kayıplara veya gereksiz harcamalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Genel enerji olarak şöyle söyleyebilirim bunu. Büyük bir tehlike değil ama farkındalık isteyen bir durum görüyorum. Sezgilerinizi dinler ve sınırlarınızı korursanız bu enerjiyi kolaylıkla geride bırakabilirsiniz canlarım. Şimdi burada bakın yine bir beden, yani vücut yok, bele kadar bir kadın figürü bu. Şurada görüyorsunuz, bakın saçları komple vücudu, yani göğüsleri bile var. Şimdi burada farklı görünse de burada baktığımda bele kadar görünen bir kadın silüeti olduğunu görüyorum. Yüz hatları ve üst bedeni belirgin, ancak üst kısmı yani alt kısmı görünmüyor. Yarım figürler henüz tamamlanmamış bir durumu ya da kendini tam olarak ifade edemeyen bir kişiyi temsil ediyor. Bir kadın figürü duygusal sezgileri güçlü ama içinde söyleyemediği bazı şeyler taşıyan birini işaret ediyor olabilir. Hayatınızda size karşı hislerini açıkça dile getiremeyen ya da bir konuda sessiz kalmayı tercih eden bir kadın enerjisi bu. Bu kişi siz de olabilirsiniz. Çevrenizden biri de olabilir canlarım. Üst kısmının belirgin olması yakın zamanda eksik kalan bir konuşmanın tamamlanacağını ve belirsiz olan bir konunun netleşeceğini gösteriyor. İçe atılmış duyguların ve söylenmemiş sözlerin açığa çıkma ihtimali yüksek. Genel enerji sabırlı olunduğunda bu belirsizliğin yerini açıklığa bırakacağını söyleyebilirim canlarım. Ve bunun hemen yanında şurada yine bakın kanatları var. Kanatları olan bir figür. Aynı bu sefer daha belirgin çıkmış burada. Şurada bakın kanatları, iki kanadı var, görüyorsunuz şurada. Bu da tabağımızda da daha silik çıkmıştı. Önceki silüetle göre daha çok belirgin. Bu da bana hissiyetinizin ama adını koyamadığınız bir enerjinin artık daha görünür hale geleceğini söylüyor. Falda korunmayı kanatlar, falda korunmayı, yükselişi, manevi desteği ve güzel haberleri simgeler. Bu figürün belirgin olması üzerinizde güçlü bir koruyucu enerji olduğunu ve zorlandığınız bir konuda önünüzün açılacağını da işaret ediyor. Aynı zamanda sezgilerinizin çok kuvvetleneceği bir döneme girebilirsiniz. Eğer son zamanlarda kararsız kaldığınız bir konu varsa doğru yolu bulmanıza yardımcı olacak işaretler peş peşe geliyor canlarım. Korkma, doğru yöndesin mesajını veriyor burası. Sizi yukarı taşıyacak, yükünüzü hafifletecek ve umut verecek gelişmeler görünmüş. Manevi anlamda güçlerinizin aynı zamanda güzel haberler alabileceğiniz bir dönem için söyleyebilirim arkadaşım. Bu güçler bununla alakalı. Şimdi bakın burada yine bir kalp ve bu kalbin hemen yanında bugün hep bakın kalbin hemen yanında bir kadın
figürü. Bugün hep kadın figürlerinden gidiyoruz. Hayırdır? Hemen şurada kalp ve kalbin yanında. Bu dişil enerjinin oldukça güçlü çalıştığını gösteriyor. Şimdi ise tam kalbin yanında bir kadının figürünü kalbin yanında çıkması çok önemli. Bu figür duygusal hayatı etkileyecek bir kadın enerjisini temsil ediyor. Bu kişi siz olabilirsiniz. Kendi kalbinizle ilgili önemli bir karar eşiğinde olabilirsiniz ya da hayatınızda etkisi artacak bir kadın ile aile büyüğü, yakın bir arkadaş ya da size destek olacak biri olarak karşınıza çıkabilir. Kalbin hemen yanında durması sevgiyle ilgili bir konuda bir kadın figürünün etkili olacağını gösteriyor. Bir konuşma, bir destek, bir barışma ya da gönlünüzü rahatlatacak bir gelişme yaşayacaksınız. Eğer kırgınlıklar varsa bunların tatlıya bağlanma ihtimali de oldukça yüksek görünüyor. Bugünkü figürlerin sık sık çıkması bu kadın figürünün tesadüf değil, bu sezgilerin şefkatin ve duygusal konuların ön planda olacağı bir döneme işaret ediyor. Özellikle kalbinizin sesini dinlemenizde doğru yolu daha kolay bulacağınızı görüyorum. Çünkü bakın şurada da yani kalpler, hep bu figürler çıkmış arkadaşlar. Burada bakın bir kuş kafası ve kuş ağzıyla tutmuş zaten. Görüyor musunuz? Bakın altında bir kalp daha. Görüyor musunuz? Yani bu kuşun sanki kalbin ucundan tutuyor. Sanki bir ip var kalpte. O kalbi kuş ağzınla tutuyormuş gibi bakın. Ama kalbin ortasında bir delik var burada. Klima açık, üşüdüm ya. Şimdi buradaki kuş kalbin ucunda tutulmuş, sanki bir ipten tutuyor gibi yani. Gelecek bir haberin ya da bir mesajın çok güçlü olduğunu söylüyor. Kuş zaten falda müjdeli haberleri, iletişimi ve beklenen gelişmeleri temsil eder. Ancak kalbin ortasında küçük bir delik de görüyorum. Bu da şurada. Arkadaşlar, müjdeli haberi dedik falla ilgili ama bu da kalpte taşınan bir kırgınlığı, geçmişten kalan bir izi ya da tam anlamıyla kapanmamış bir duygusal yarayı simgeliyor. Bu büyük bir yıkım değil ama daha çok hala hatırlamadığın da sızlayan bir konu. Yani şöyle söyleyeyim, hatırınıza geldiğinde sızlayan bir konu gibi duruyor. Kuşun kalbi taşıyor olması ise çok umut verici. Çünkü bu enerji o kırgınlığın iyileşeceğine vesile olacak bir haber, bir konuşma ya da bir karşılaşma yaklaştığını gösteriyor bana. Belki bir özür, belki bir beklenen mesaj ya da gönlünüzü hafifletecek bir gelişme kapıda gibi duruyor. Bakın şöyle. Gördünüz mü kuşun ucunda? Kalbinizde iz bırakan bir konu artık hareketleniyor. Haberle birlikte duygusal yükünüz hafifliyor ve içinizde yeni bir umut yeşerebiliyor canlarım. Ve dediğim gibi hanenin içine dikkat ediyoruz bu. Onun haricinde çok güzel çıktı. Hareketli bir fal bu canlarım. Bu akşamlık da bu kadar diyelim. Evet, falımızın sonuna geldik. Size uyan mesajları sevgiyle alın arkadaşlarım. Uymayanları ise evrene bırakın. Unutmayın, her fal kendi zamanında anlamını bulur ve bazen bir mesajın etkisi günler, hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir. Eğer videom size iyi geldiyse beğenmeyi, kanalıma bildirim bırakmayı unutmayın. Çünkü her gün fal bakıyorum ve o yorumlara geri dönüyorum. Mutlaka ben de size bir etkileşim bırakıyorum. Bildirim bırakıyorum. Zile basmayı unutmayın. Çünkü zil size ben abone olur da bildirimleri açarsanız her gün fal bakıyorum. Bundan haberdar olursunuz. Güzel yorumlarınız ve destekleriniz bana güç veriyor aynı zamanda. Hep birlikte bu güzel ailede
enerjilerimizi birleştiriyoruz ve bu birlikteliğe de devam edelim. Bir sonraki falda yeniden buluşmaya kadar kalbinizin sevgiyle, yolunuz ışıkla dolu olsun. Evren tüm güzel kapıları size açsın. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ışıkla kalın efendim.